Konseye hoş geldiniz genç padavanlar. Bad Batch 3. sezonunun ilk 3 bölümünü incelemeye başlamadan önce Disney'in bu diziyi Türkiye'de hala yayınlamadığını belirtmek isterim. Tüm dünyada yayınlanan dizi ülkemizde yayına girmedi. Ancak belirli yöntemlerle ülkemizden de izlemek mümkün. Disney Plus üzerinden izleme rehberini Instagram hesabımızdan paylaştık. Linki açıklama kısmına koyuyorum. O zaman videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Videoya geçmeden önce kanalın izleyicilerinin çok büyük bir çoğunluğu abone olmadan izliyor. Kanalımı seviyor ve desteklemek istiyorsanız abone olmanızı rica edeceğim. Sizin desteğiniz daha da çok şevklendirecektir. Abone olduğunuza göre videoya geçelim. İmparatorluk gemisi 135'in Tantis üssüne yaklaşırken yıldırım çarpması sonucu düşmesiyle başlayan bölüm. Onları kurtarmak yerine ölüme terk eden Doktor Hemlock'un ölüme terk etme kararıyla biraz ilgi çekmeye başlıyor. İkinci sezonun finalinde yakalanan Omega bir diğer kadın klon olan Emery Carr ile birlikte üstteki bilimsel çalışmalara katılıyor. Bu bilimsel çalışmalar kapsamında üstteki bütün klonlardan kan örnekleri alınıyor ve M sayılarına bakılıyor. Bu M sayıları aslında hepimizin bildiği midichlorianlar. Midichlorianlar bütün canlıların hücrelerinde bulunan ve güç ile bağlantı kurmalarını sağlayan mikroskobik yaşam formlarıdır. Omega daha sonra Nala senin yanına gittiğinde bu deneylerin amacının M sayılarını çoğaltmak olduğunu anlıyoruz. Bu durum birazcık Palpatine ile bağlantılı hale gelecek gibi. Son üçlemede Palpatine nasıl klonlandı sorusunun cevabına yaklaşıyoruz birazcık. Aynı zamanda Mandalorian dizisinde Grogu'nun imparatorluk tarafından neden kaçırıldığı sorusunun cevabı da oluyor bu durum. Diğer taraftan ise Omega'nın bir kaçış planı yapmaya çalıştığını ancak Crosshair'ın bu kaçışa pek sıcak bakmadığını görüyoruz. İkinci bölüm Hunter ve Wrecker'ın Hemlock'un laboratuvarını bulmak amacı ile paralı asker olarak tehlikeli bir işi tamamlamaları ile başlıyor. Laboratuvarın yerini bulan ikili Rex ve Echo'dan destek gelmesini beklemeden göreve dalıyorlar. Burada Hunter'ın Omega'ya olan bağlılığını görüyoruz. Gittikleri laboratuvar eski ve yok edilmiş olduğu anlaşılıyor. Laboratuvara yaklaşmaya çalışırken ormanda hayatta kalmaya çalışan klon öğrencileri rastlayan ikili öğrencilerin kamplarına doğru çıkıyorlar. Yolda bu öğrencilerin de kanlarından örnek alındığını öğreniyoruz. Bilgi bulabilmek amacıyla laboratuvara giren ekip, laboratuvarın içindeki konsoldan dataları alırlar. Bu bilgi alma sırasında biraz aksiyonda yaşanıyor tabi. Bilgileri ve klon öğrencileri ile birlikte oradan kaçtılar ve çocukları güvenli bir yere bıraktılar ama hala Omega'nın tam lokasyonunu bulamadılar. Bu bölümde tekrardan Tantis'e dönüyoruz. Üsse gizemli bir konuk gelirken, Omega'nın kan testi alınır ve Nala bu sefer durumu engelleyemez ve Omega'ya kaçmasını söyler. Gizemli konuğumuz ise Palpatine'den başkası değildir. Palpatine'in nekromansi projesini görmeye geldiğini öğreniyoruz. Nekromansi ölmüş kişilerin ruhlarını, birçok nedenden dolayı, doğaüstü kötü güçlere karşı ruhsal koruma olarak çağırma olayına verilen addır. Palpatine bu projenin imparatorluğun geleceği için çok önemli olduğunu ve bu proje için ne gerekirse verileceğini söyler. Bu olaylar devam ederken Omega Crosshair ile birlikte bir kaçış girişimine başlar. Üstten çıkmayı başarsalar bile imparatorluk bunu fark eder ve peşlerine düşerler. Kendilerini avlamaya gelen imparatorluk ekiplerini saf dışı bırakıp onların gemisini çalarak kaçmayı başarırlar. Aslında imparatorluk bu duruma izin verir çünkü Omega'nın M sayısı transferi için uygun denek olduğunu keşfederler. Bu yüzden ona canlı ihtiyaçları vardır. 3. sezonun güzel başladığını söyleyebilirim. Tantis'teki bilimsel araştırmalar gerçekten ilgi çekici. Nekromansi projesi tahminlerime göre Palpatine'in kendini klonlama projesi olacaktır. Bu durum biraz üzücü çünkü 3. sezon birazcık son üçlemeyi düzgün bir zemine oturtmak için yapılıyor gibi geliyor. Omega'nın da 3 sezondur asıl amacının ne olduğunu aslında belli oldu diyebiliriz. Kaminoğullar tarafından bu Palpatine için özel olarak klonlanmış olabilir çünkü Nala Omega'nın kanının aradıkları kan olduğunu biliyordu. Hunter ve Wrecker'ın bölümleri aksiyonluydu ve güzeldi. İleriki bölümlerde klon isyanının daha detaylı anlatılması güzel olabilir. Ayrıca nekromansi projesinin de detaylarını anlatırlarsa güzel olur çünkü bu işlem hem Palpatine'i hem de Snow'u etkiliyor. Klon komandoları tekrardan görmek çok güzel, umarım Delta ekibinin tamamını görürüz. Bölüm puanlarını vermeden önce sevgili Disney, umarım hatalarından geri dönersin yoksa büyük bir kitle kaybedeceksin. Gerekli mesajı verdiğimize göre hadi puanlamalara geçelim.